Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Şaşırmaya hazır olun çünkü sizi hiç yormadan böyle böreklik, nefis, incecik yufkalar hazırlayacağız. Nefis diyorum çünkü bunun hamuru çok özel. Gördüğünüz gibi üst üste sadece merdane ile açıyorsunuz. İstediğiniz gibi ayırıp tek tek kullanabiliyorsunuz. Bu şahane yufka tarifinin hamurunu hazırlamakla başlayalım. 50 gram kadar tereyağı var. Bu şekilde erimiş olursa hamura daha rahat karışacaktır. Sıvı yağ ekleyeceğiz içine. 1 çay bardağı kadar da sıvı yağ içine ekliyoruz. 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı da su içine ekleyeceğiz. Bir tane de yumurtamız var. Şimdi böyle lezzetli bir yufka hamuru yoğuruyoruz bugün. Adeta ev baklavası hamuru diyebiliriz buna. Gördüğünüz gibi yumurtayı da içine ilave ettikten sonra tuzunu ilave edeceğim. Sirkeyle biraz kıyırlık vermek için 2 yemek kaşığı kadar da elma ya da üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Sirke ilave ediyorum. Daha sonra un üzerine ekleyerek kıvamını buldurarak ekleyeceğim. Şöyle 4-4,5 bardak kadar un içine alıyor ama mutlaka yine videodaki kıvama dikkat edin. Yumuşak bir hamura ihtiyacımız var. Bu hamuru böyle üst üste açacağız ama asla birbirine yapışmayacak. Nasıl yapışmayacağını da anlatacağım. Hamurumuz öncelikle yağlı bir hamur. Hem sıvı yağ hem de tereyağı var içinde. O yüzden katlar birbirine yapışmayacaklar. Biraz da nişastadan yardım alacağız. Hamuru biraz dinlendiriyorum. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. Şöyle yumuşaklığını da size göstermeye çalışıyorum. Mutfak terazisi olanlar için hemen gramaj ölçüsü vereyim. Ben 60'ar gramlık bezeler hazırladım. Şöyle bir küçük mandalina büyüklüğünde de diyebiliriz. 5-10 dakika kadar dinlendirmek yeterli. Bu esnada çok dinlendirmeye gerek yok. Şimdi bunları ister 4-4 isterseniz de 6-6 üst üste açabilirsiniz. Hatta 10 tane bile açabilirsiniz. Bu tamamen sizin merdane ile olan ilişkinize bağlı. Çok kolay açılıyor. Hamur kendini çok kolay salıyor bir kere. İçine kullandığım un ve nişastayı karıştırdım. Bakın bu arasına koyduğumuz sadece nişasta değil. 3'te 2 oranında nişasta, 3'te 1 oranında da un ilave ediyorum. Şimdi 6 tane üst üste açmayı göstereceğim ve 4 tane üst üste açmayı göstereceğim. Aralarına hafif nişastalı un karışımından ekledikten sonra pasta büyüklüğü tabağında tabağı büyüklüğündeki hamurlarımı üst üste koyuyorum ve şöyle ters düz ediyorum. Şimdi elime merdane alacağım ve merdane ile çok bastırmadan yavaş yavaş açacağım. Gerçekten hamur o kadar kolay kendini salıyor ki inanamayacaksınız. Açabildiğiniz kadar açın. Yapışacağından endişe etmeyin. Bakın şöyle size açtıktan sonra teker teker ayırıp göstermeye çalışacağım. İncecik yufkalar, böreklik yufkalar elde ettim. Ben bugün peynirli yapacağım ama dilediğiniz iç harcıyla yaparsınız. Çok mukavemetli de bir yufkadır içinde yumurta olduğu için. Şöyle göstereceğim size. Tabii ki şimdi hemen çalışanlar ya da bebeği olanlar diyecek ki Tuğbacığım peki bunu buzlukta saklayabilir miyiz bu yufkaları? Çok az bir yufkam arttı. Onu da nasıl sakladığımı göstereceğim. Bunları böyle izlemek çok zevkli ama yapmak da çok zevkli. Umarım yaparsınız ve ne demek istediğimi anlarsınız. Bu incecik yufkaları hiç oklava kullanmadan sadece merdane yardımıyla bir de üst üste gelecek şekilde açtım. Ve 4-4 olacak şekilde de göstermeye çalışacağım. 4-4 de olur, 6-6 da olur. Ben 6-6-4 şeklinde açtım. Yani toplamda 16 tane beze yaptım diyebilirim. İsterseniz daha büyük yufkalara ihtiyacınız varsa 60'ar gram değil de 70 gramlık da yapabilirsiniz. Bakın şöyle inceliğini görebiliyor musunuz? Bir de esnek. Yufka çok esnek. Yani tuttuğunuz zaman çok rahat açılıyor. Tabi burada kullandığınız un da önemli. Daha önce unların yufkalarda nasıl reaksiyon gösterdiğini göstermiştim videoda. Tek tek incelemiştik. Baklavalık, böreklik bir un kullanırsanız çok daha işiniz kolaylaşacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde açılıyor yufkalar. Peki derseniz ki Tuğbacığım madem bu baklavalık bir hamur, bundan biz baklava döşesek nasıl olur? Onun için biraz daha incelmeye ihtiyacı var bence. Hamurun biraz daha sert yoğrulmaya ihtiyacı var bence. Onu başka bir tarifle bir Ar-Ge çalışması yapıp bir kendim bir araştırıp görüp ondan sonra size tavsiye edebilirim. Çünkü bu incelik baklava için yeterli bir incelik değil. Börek için tamam ama baklava daha ince yufkaları sever. Dediğim gibi toplamda 16 adet kadar yufka çıktı bu kadar hamurdan. Dilerseniz bunun yarı ölçüsünde yapabilirsiniz. Bir ankastre tepsisini kaplayacak kadar yufka var burada.
İçine ıspanaklı, kıymalı da yapabilirsiniz. Hatta buraya isterseniz börek harçlarını düzenlediğim tek bir videoda topladığım bir videom var. Onu da buraya ekleyeyim. İstediğinize karar verin. Şöyle bir patatesli kıymalı bir harcım var ki sormayın, çok lezzetlidir. Şimdi gördüğünüz gibi ben kolayca peynirli, maydanozlu, lorlu bir iç hazırladım. Ve aralarına mutlaka yağ serpiyorum. Çünkü hamur sossuz bir hamur, sossuz bir yufka sardığımız için arasındaki katlar böyle birbirinden ayrılsın diye yufkaların arasını hafif hafif yağ spreyle her tarafına gelecek şekilde yağladım. Sizler yumurta fırçasıyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Böyle uzun uzun rulolar yaptım ve yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum. Şimdi bunları örneğin patatesli yaparsanız keserek de pişirebilirsiniz. Ama şimdi peynirli yaptığım için peynirler o kestiğim yerlerden akacağını düşündüğüm için ben kesmedim. Bu şekilde uzun ince rulolar halinde pişirdim. Şimdi bu kadar tepsiye sığdı. Bunun üzerine güzelce yumurta sarısıyla süreceğim. Fakat gördüğünüz gibi 3 tane de yufkam arttı. Bunları da bu şekilde börek halinde buzluğa atıyorum. İstediğim zaman çıkartıp bir airfryer'da ya da fırında pişirebilirsiniz. Yumurta sarısına süt ve zeytinyağı ekledim. O şekilde üzerini tamamen sürdükten sonra susamla da süslüyorum. Makyajını yaptığım böreğimi doğru fırına gönderiyorum. 190 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika boyunca pişiyor. İçinin malzemesini, yani iç malzemesine bağlı olarak uzun ya da daha kısa sürede de pişebilir. Peynirli biraz daha çabuk pişer diğer malzemelerden, çünkü buhar hacmi daha az olduğu için. Ben size şöyle ara ara fırından çekimlerle göstermeye çalıştım. Nar gibi kızardı. Üstü çıtır çıtır, içi de böyle asla hamurlaşmadan, birbirine yapışmadan. Çok lezzetli bir hamurdur zaten. İçindeki sütü, yoğurdu, sıvı yağ, tereyağı ile birlikte hamuru zaten bir kere çok lezzetli. Şöyle biraz hafif ılıdıktan sonra size şöyle kesip içini de göstermeye çalışacağım. Katlarını göstermeye çalışacağım. Muazzam oldu. İsterseniz bu şekilde tamamen dondurabilirsiniz. Buzluğa da atabilirsiniz. Ya da sıcak sıcak pişirip hemen çayın yanına ikram edebilirsiniz. Bakın şöyle bölüp içinin katlarını da göstermek isterim. İnşallah bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.